Lego Classic 10698 seti ile ben de bir Optimus Prime yaptım. Bu 3 farklı Lego figüründen meydana gelen Optimus Prime'ı hem hikayesini anlatacağım hem de keyifle bunun hızlandırılmış yapım aşamasını izleyeceksiniz. Eğer detaylı bir şekilde yapım aşamasını merak ediyorsanız YouTube Lego kanalından bakabilirsiniz. Ben hikayeye başlarken hızlıca yapım aşamasına geçelim. Optimus Prime'a ilk olarak ayaklarıyla başlayalım. Bu arada ayaklar bitti, şimdi ise gövdeye başlıyorum. Bir zamanlar Cybertron gezegeninde bütün robotların korkuyla fısıldadığı büyük bir savaş vardı. Bir tarafta düzeni ve özgürlüğü koruyan Autobotlar, diğer tarafta ise gücü ele geçirmek isteyen acımasız Decepticonlar. Ve bu savaşın tam ortasında tek bir isim öne çıkıyordu: Optimus Prime. Ama onu özel yapan şey sadece güçlü olması değildi. Çünkü Optimus Prime en güçlü robot olmasına rağmen hiçbir zaman gücünü korkutmak için kullanmadı. O, zayıfları koruyan bir liderdi. Cybertron yanarken bile takımını terk etmedi. Hatta anlatılanlara göre bir savaşta enerji çekirdeği neredeyse tamamen bitmişti. Ama yine de geri çekilmedi. Çünkü Optimus Prime'in söylediği çok ünlü bir söz vardı: gerçek kahramanlar güçleri olduğu için değil, doğru olanı yaptıkları için kahramandır. Ve işte bugün ben de Lego Classic 10698 parçalarıyla bu efsane robotu yeniden yapmaya çalışıyorum. Bakalım ortaya gerçekten bir Optimus Prime çıkabilecek mi? Şu an baş kısmını yapıyorum ve bence yavaş yavaş benzemeye başladı bile. Özellikle kırmızı ve mavi parçalar tam Transformers havası veriyor. Gövdeyi bitirdim. Ayrıca güçlü bir gövde, güçlü bir ayakların üzerinde durar. Bu arada çoğu kişi bilmiyor ama Optimus Prime aslında ilk başta Orion Pax isimli sıradan bir robottu. Ta ki Cybertron'un kaderini değiştirecek lider seçilene kadar. Ve Matrix of Leadership ona verildiğinde artık sadece bir robot değildi. O umut sembolüne dönüşmüştü. Artık sıra kollarını yapmaya geldi. Şimdi gövde kısmını tamamlıyorum ve dürüst olmak gerekirse şu an gerçekten güçlü görünmeye başladı. Bir düşünsenize, milyonlarca çocuk onu sadece bir çizgi film karakteri olarak görmedi. Bir lider olarak gördü. Pes etmeyen biri olarak gördü ve belki de bu yüzden yıllardır unutulmadı. Optimus Prime'ı bitirdik. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm Autobotlara gönderiyorum.